Merhaba arkadaşlar, yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün S-Link markasının akıllı mini güvenlik sistemi. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa sağ alt köşede takip et butonu bulunmakta. Bu tuşa basmak tamamen ücretsiz. Takip etmeyen arkadaşlar varsa takip et butonuna basarak, ayrıca zil butonuna basarak beni takip edebilirler. Evet, bekliyorum. Takip yaptıysanız devam edelim. Ürünümüze şöyle yakından bakacak olursak akıllı mini güvenlik ev sistemi, yani evimizin güvenliğini sağlayabilecek bir cihaz olduğunu görebiliyoruz. Bu ürüne geçmeden önce bir önceki videolarımdan bahsetmek istiyorum. Daha önce de TUYA akıllı ev sistemlerini incelemiştim. Bu da aynı şekilde TUYA yazılım desteği bulunmakta. Yani şu demek oluyor: bir önceki incelemiş olduğum ürünler ile bu ürünler aynı platformda, yani aynı TUYA yazılım üzerinde çalışmakta. Ayrıca bu cihazlarla o cihazlar arasında senaryolar oluşturulmaktadır. Yani bu cihaz bir şey algıladığında diğer cihazın aktif olması veya kapatılması gibi senaryolar oluşturulabiliyor anlamına gelmektedir. Biraz daha TUYA yazılımını anlamak gerekirse TUYA yazılımı 3 tane bağlantı şekli vardır. Bir, Wi-Fi, yani daha önce incelemiş olduğum ürünler Wi-Fi. Bu Zigbee bağlantı türüne sahip. Ayrıca bir de Bluetooth bağlantı türüne sahip olan cihazlar bulunmakta. Ben bugüne kadar Wi-Fi ve Zigbee türü cihazlar gördüm ama daha henüz Bluetooth bağlantı türüne sahip bir cihaz göremedim. Şimdi akıllı mini güvenlik sistemini biraz da yakından inceleyelim. Setimiz şu şekilde 4 parçadan oluşmakta. İsterseniz bu parçaları da tek tek alabiliyorsunuz. Bu ayrıca bir dörtlü set şeklinde getirilmiş. Cihazımızın içerisinde bir tane gateway cihazımız var. Ayrıca 3 tane de sensörümüz var. Sensörlerimize bakacak olursak ısı ve nem sensörümüz, hareket algılayıcımız ve kapı sensörü, manyetik kapı sensörümüz bulunmakta. Üst kameraya geçip kutu açılımına başlayalım. Evet arkadaşlar, kutumuza şöyle yakından bakacak olursak ürünlerimizin görselleri kutunun yüzeyine yerleştirilmiş. TUYA yazılımı indirebileceğimiz bir kare barkodumuz, Android ve Apple yazılım destekli olduğunu görüyoruz. Arka kısmına geldiğimizde 4 ayrı görselde ürünün kullanım amacına göre görselleri yerleştirilmiş. Yani pencerenin bulunduğu kısma hareket sensörü eklenmiş. Çocuk odasına ısı ve nem ölçeri yerleştirmişler. Bu kısımda kapı ve pencere için manyetik kit ve gateway cihazının yerleştirildiği bir oda görseliyle paylaşılmış. Kutumuzu isterseniz bir açalım. Bu şekilde jelatinli bir şekilde gelmekte. Evet, kutumuzu bu şekilde çıkardığımızda ürünle birlikte kullanım kitapçıkları ve garanti belgeleri gelmekte. Her ürün için ayrı garanti belgesi ve kullanım kitapçığı gelmiş. İçerisinden gateway cihazımız dediğimiz bu cihaz, şöyle yakından bakacak olursak gayet şirin ve şık tasarıma sahip bir cihaz. Şurası 220 direktmen prizimize takacağımız kısım. Şurada bir tane tuş kısmı bulunuyor. Üst tarafında bir tane LED ışık göstergesi olduğunu görebiliyoruz. Şunu şöyle koyalım. Bu hareket algılayıcı cihazımız. Hareket algılayıcı cihazımızın üst tarafında bir reset tuşu bulunmakta. Şurada sanırım içerisindeki pilleri korumak için konulmuş bir sticker. Onu da ayrıca inceleyeceğiz. Bu cihazımız ısı ve nem ölçer cihazımız. Bunun da yine üst tarafında bir resetleme tuşu. Alt tarafında ısı ve nemi algılamak için ızgara delik bulunmakta. Son ürünümüze bakacak olursak son ürünümüz 2 parçadan oluşuyor. Kapı ve pencere sensörümüz. Bu manyetiktir. Şu tarafta 2 tane çeltik kısmı gözüküyor. Yani bu çeltikler birbirine gelecek şekilde monte ediyoruz. Üst tarafında yine bunun bir resetleme tuşu bulunmakta ve bunun da aynı şekilde bir pil koruma devresi bulunmakta. Cihazlarımızın pillerini aktif edelim. Bunda herhangi bir aktif etmenize gerek yok. Direktmen fişe takıyoruz. Evet, cihazımızı isterseniz açalım. Nasıl bir pil kullanılmış? Burada pili aktif olmasını önlemek için bir koruyucu konmuş. Bunu çıkarıyoruz. Şöyle çektiğinizde çıkar. Pilimizin özelliklerine isterseniz bir bakalım. Pilimiz CR2 lityum pil bulunmakta. Bu cihazlar fazla elektrik harcamadığı için bu pillerin bayağı bir ömrü vardır. Şu şekilde bunu kapatalım tekrar. Evet, cihazımız şu anda mavi ışık üzerindeki yanıp sönmeye başladı. Diğer cihazımızı açalım. Bu da aynı şekilde pilde bulunan koruyucu plastiği kaldırıyoruz ve kapağını kapatalım. Bu da gördüğünüz gibi
Ön tarafında mavi ışık belirli aralıklarla yanıp sönüyor. Şöyle basalım. Düğmeye bastığımızda yanıp sönüyor ışığı. Üçüncü cihazımız kapı ve pencere sensörümüz. Bunun da pil kısmı esnek yazısı düz bir şekilde görünürken kendinize doğru çekiyorsunuz ve kapak direktmen açılıyor. Bunun da plastik korumasını kaldırıyoruz. Kapağı yerine yerleştiriyoruz. Şu kadar mesafe kalacak şekilde sonra ileri doğru itiyoruz ve yuvaya oturuyor. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımızı TUYA yazılımına bağlayıp cihazlarımızı birbiriyle eşleştirip TUYA yazılımı üzerinden neler yaptıklarına tek tek bakalım. Onun için masama bir elektrik hattı çekip ondan sonra incelememize devam edelim. İlk önce gateway cihazımızı bir prize bağlıyoruz. Prize bağladığımızda cihazımızın üzerinde şurada led kısmı var. Bu led kısmı iki renkte yanmakta, mavi ve yeşil. Mavi Zigbee bağlantısı için, yani cihazların bağlantısı için. Yeşil olan renk ise Wi-Fi, yani modemize bağlantısı için yanan ışık. Wi-Fi taramasına geçmek için şu yeşil ışığımız şu şekilde saniyede bir yanar söner modda olması lazım. Eğer bu yanar söner modda değilse üst tarafındaki tuşa 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Ardından telefonumuzdan TUYA yazılımını açıyoruz. Daha önce ben indirmiştim, hesap kurmuştum. Eğer hesap kurma işlemlerini bilmiyorsanız bir önceki videolarımda nasıl hesap kurulur onları anlatmıştım. Sonra artı tuşuna basarak cihazımızı ekleyeceğiz. Üst tarafta otomatik scan diyoruz direkt biz. Bütün cihazları bulsun diye otomatikmen. Bu arada Wi-Fi 2.4 GHz bandında çalışan bir ağ bağlamamız gerekiyor telefonumuzda. Evet, bu şekilde yanıp söner led yeşil ışığımız sönüyor. Söndükten sonra tekrar yanıyor. Sabit bir şekilde yandıktan sonra gördüğünüz gibi telefonumuzda cihazımız geldi. İleri diyoruz. İleri dediğimizde cihazımızın modeli ve ismi direktmen gelmekte. S-Link SL-ZG Zigbee Gateway diye gelmekte. İsterseniz bunun adını değiştirebiliyorsunuz buradan. Ama ben herhangi bir değişiklik yapmadan devam edeceğim. Tamam dedik. Şu an cihazımız eklendi. Cihazımız şu. Cihazımızın içerisine giriyorum. Şimdi artı cihaz ekle tuşumuz var en altta. Onu tıklıyorum. Açılan bölümden led zaten yanıp sönüyor. Onu seçiyorum. Sonra çevredeki bu cihazları aramaya başlıyor şu an bu cihazımız. Sensörlerimizin üzerinde bulunan tuşlara basıyoruz. Ön tarafında bulunan mavi led yanıp söner moda geçtiğinde bırakıyoruz. Şu anda yanıp söner modda, buraya düşmesini bekliyorum şu an. Evet, birinci cihazımız geldi. Hareket algılayıcı sensörümüz. Şimdi ikinci cihazımızı alıyorum. Isı ve nem ölçer cihazımız. Bunun da üst tarafındaki tuşa basılı tutuyorum. Ta ki ön tarafındaki mavi led yanıp sönene kadar. Evet, bu da şu anda yanıp sönüyor. Bu cihazımız da geldi. Kapı ve pencere sensörümüzü alıyorum. Mavi led yanana kadar basılı tutuyorum. Evet, mavi ledimiz yanıp söner moda geçti. Şimdi bunun da bağlanmasını bekliyorum. Evet, şu anda cihazlarımızın üçü de Gateway cihazımıza bağlı. Gateway cihazımız da wireless cihaza bağlı. Tamam diyoruz. Burada da aynı şekilde yine 3 cihazımızı gördüğünüz gibi sıraladı. Burada modelleri yazmakta. İsterseniz bu model isimlerini veya tamamen isimlerini değiştirebilirsiniz. Ben dediğim gibi herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Tamam deyip çıkıyorum. Geri dedik. Evet. TUYA'nın ana sayfasına geldik. Şu anda eklemiş olduğumuz 4 cihazımız şunlar. 1, 2, 3, 4. Gateway cihazımız, ısı ve nem sensörümüz, kapı sensörümüz, hareket algılayıcımız. İsterseniz kapı sensörümüze hemen bir bakalım. Kapı sensörümüzü açtık. Şu şekilde günlük raporlarını da veriyor. Açıldı, kapandı. Tamamen Türkçe bir şekilde. Şuradan tekrar açayım. Şimdi cihazımızı açıyorum. Manyetiğimizi ayırdım. Gördüğünüz gibi direktmen açıldı ve telefonumuza bildirim geldi. Kapatıyorum. Yani açıldı ve kapandığında size bildirim gelecektir. Bu bildirimleri de bildirim kısımlarından isterseniz kapatabilirsiniz ya da açabilirsiniz. Şimdi ısı ve nem sensörümüze bir bakalım isterseniz. Isı ve nem sensörümüzü açıyorum. Evet, şu anda sıcaklık 19.1 derece olarak gözüküyor. Nem oranımız %85 oranında gösteriyor. Yazılım tamamen Türkçe. Burada pil seviyelerini de görüyoruz cihazların. Şu anda full olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu cihazlarla güvenlik nasıl aktif edilir onu görelim isterseniz. Akıllı cihaz kısmını tıklıyoruz. Açılan bölümden otomasyon diyoruz. Yani bir otomasyon oluşturacağız. Daha önce bir tane oluşturmuşuz. Ben onu direktmen sileyim. Şu anda herhangi bir otomasyon yok. Otomasyon ekle otomasyonu tıklıyoruz. Sağ üst köşeden artıyı tıklıyoruz. Burada istemiş olduğumuz senaryo burada when device, yani device cihazın durumuna göre bir durum belirleyeceğiz. Örneğin kapı sensörümüz durumu açık ise
Run the device RGB lambayı switch on dedim. Kaydet dedim. Şu anda ileri kaydet. Evet, şu anda yapmış olduğum güvenlik sistemi şu şekilde çalışıyor. Yani görsel olarak bilgi almak için kapı sensörümüz açıldığında TUYA lambamı yak dedim. Şimdi TUYA lambamı masaya koyacağız. Testimizi o şekilde devam edeceğiz. Evet, masamıza TUYA yazılımıyla çalışan bir ampul koydum. Daha güzel ürünlerimizin görsel olarak çalıştığını görmek amacıyla. Şimdi ben buradan ampulü kapatıyorum. Şimdi şu şekilde bir senaryo girmiştik burada. Akıllı cihaz kısmına giriyoruz. Kapı sensörümüz açıldığında lamba yanacak. Bakalım, deniyoruz. Açtık. Gördüğünüz gibi yandı. Şimdi ben tekrar kapatacağım. Şuradan. Tabii ikinci bir senaryo girilebilir. Bu açma senaryosu. Bir de bu kapalıysa lambayı kapat şeklinde senaryo da yapılabilir. Şimdi tekrar ben ampulü manuel elle kapattım. Şimdi sadece kapı sensörümüzü açıyorum. Bu şekilde otomatikmen Zigbee uyumlu cihazlarla TUYA Wi-Fi destekli ürünü bir şekilde konuşturmuş olduk. Şimdi bir önceki videolarımda çok sorulan sorulardan birine girelim. Cihaza Siri ekleme işlemi. İsterseniz onu da yapalım hemen. Tap to Run kısmına geliyoruz. Yani akıllı cihaz kısmını tıkladık. Tap to Run kısmına geliyoruz. Artı diyoruz. Run Device Status kısmını tıklıyoruz. Kapı sensörü. Durum. Kapalı ise, yani bu kapı sensörümüz kapalıysa Run Device. Burada ampulümüzü seçelim. RGB ampul switch durumu off olsun. Kaydet dedik. İleri kaydet. Evet. Şu anda 2 tane otomasyon oluşturmuş olduk. Şimdi deneyelim. Switch'imizi açtık. Kapattık. Lambamız kapandı. Açtık. Yandı. Kapattık. Söndü. Tamamen kapımızın açık veya kapalı olma durumuna göre ampulümüzü çalıştırmış olduk. Bu yapmış olduğumuz senaryoyu güvenlik maksatlı bir şey olduğunu düşünün. Yani güvenlik amaçlı yapılan bir senaryo olduğunu düşünün. Şimdi biz bu senaryoyu Siri ile aktif edip kapatacağız. Top Run kısmına geliyoruz. Artı diyoruz. Artı dediğimiz zaman en üstteki cihazı seçiyoruz. Select Start kısmını seçiyoruz. Otomasyon ekle kısmına geliyorum. 2 tane otomasyonumuz vardı. Biraz önce eklemiştik. Bunu seçtik. Devre dışı bırak. Bunu seçtik. Devre dışı bırak. Şimdi bu devre dışı bırakma kısmımız. İleri diyoruz. Kaydet dedik. Şu anda birincisini ekledi. Bu iptal etme işlemi. Siri'ye ekle diyoruz. Artı diyoruz. Açılan bölümde şunu söylediğimde kısmını, yani üst taraftaki güvenliği kapat. Evet, güvenliği kapat. Yazıyla yazdık. Bitti diyoruz. Ekle diyoruz. Güvenliği kapat adında bir kestirmemiz varmış. Yani telefonumuzda başka bir şey oluşturmuş. Şöyle diyelim. Güvenlik kapalı. Bitti. Siri'yi ekledik. Evet, güvenlik kapalı dediğimizde bu işlemi yaptığımızda çalışmaması lazım. Şimdi bakalım şeyimiz çalışıyor mu? Senaryomuz arka plandaki. Açtık ya çalışıyor. Kapattık. Kapanıyor. Açtık. Kapandı. Hey Siri. Güvenlik kapat. Tamam, bitti. Evet, şu anda sistemimizin çalışmaması lazım. Bakıyoruz hemen. Açtık. Kapattık. Yok, herhangi bir tepki vermiyor. Gördüğünüz gibi lamba çalışmıyor. Şimdi tam tersini Siri'de yapalım. Top Run'u seçtikten sonra artı dedik. En üstteki kısmı seçtik. Select Smart kısmını seçiyoruz. Açılan bölümde otomasyon ekle. Bu kez bunları seçiyoruz. Etkinleştir. Bunu. İkisini etkinleştir dedik. İleri dedik. Kaydet dedik.
Evet, turuncu olan kapatmaydı. Pembe olansa şimdi açma olarak şey yapacağız. Seçtik. Pembe olanı artı tuşladık. Buna da güvenlik boşluk aç. Bitti. Ekle dedik. Evet. Şu anda güvenliğimiz kapalı. Herhangi bir tepki vermiyor. Biz evdeyiz. Güvenliğimiz onun için kapalı. Şimdi evden dışarı çıkacağız. Yapmamız gereken Hey Siri, güvenlik aktif. Bir saniye. İlgilenmeye devam ediyorum. Tamam, bitti. Evet, şu anda güvenliğimizi aktif ettiğini söylüyor. Bakalım doğru mu? Açtım. Evet, şu anda güvenliğimiz tepki verdi. Kapattım. Açtım. Kapattım. Tam yerine denk gelmemiş. Açtım. Kapattım. Şu anda güvenliğimiz gayet iyi çalışıyor. Şimdi güvenliği kapat diyelim. Hey Siri. Hey Siri. Güvenlik kapat. Bir dakika. Hadi seni bekliyoruz Siri. İlgilenmeye devam ediyorum. Üzgünüm, bir şeyler yanlış gitti. Lütfen tekrar dene. Evet, tekrar deniyoruz. Siri kafayı yedi sanırım. Bu tabi Tuya ile bir alakası yok. Tamamen Siri ile alakalı bir şey. Hey Siri. Güvenlik kapalı. Tamam, bitti. Evet, şu anda güvenliği kapattık. Bakıyoruz, çalışmıyor. Gördüğünüz gibi üst tarafta bildirimlerimiz geliyor. Açıldı diyor mesela. Kapatıyoruz. Kapandı diye uyarılar gelmekte ama şu anda güvenliğimizi kapatmış olduk. Evet arkadaşlar, bununla alakalı da aynı senaryoları oluşturabilirsiniz. Bunları evinizde taktıktan sonra, siz evden uzaklaştıktan sonra bildirimlerinizi açtığınızda herhangi bir hareket algıladığında size bilgi verecektir. Kapınız veya pencereniz açıldığında size aynı şekilde bilgi verecektir. Evdeki ısı veya nem değerlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda senaryo oluşturarak örneğin sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktığında bana bilgi ver veya sıcaklık 20 derecenin altına indiğinde bana bilgi ver şeklinde senaryolar oluşturarak telefonunuza bildirimler alabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bu cihazları tek tek de alabiliyorsunuz demiştim. Örneğin bir kapı sensörü almak için Gateway cihazı mutlaka almanız gerekiyor. Yani bir Gateway cihazı aldıktan sonra bu cihazlardan herhangi birini isterseniz tek, isterseniz bundan 10 tane alın. Bu cihazı direktmen bağlayabilirsiniz. Yani tamamen evinizin ihtiyacınıza göre sensörlerinizi de alabilirsiniz. Yani bu kiti aldınız. 2 tane de kapı sensörü ihtiyacınız var. Ayrıyeten 2 tane de kapı sensörü alabilirsiniz. Ben bu ürünlerin linklerini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hem set şeklinde hem tek tek olan linklerini siz istediğiniz parçayı sipariş verip alabilirsiniz. S-Link markasının akıllı mini güvenlik setini inceledik. Ben ürün performansını çok iyi buldum. Yani tepkimeleri daha iyi. Wi-Fi ürünlere göre bir kademe daha iyidir. Zigbee ürünlerin iletişimi. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu cihazlar, oluşturmuş olduğumuz senaryolar Gateway cihazımızın içerisine kaydedildiği için internet bağlantımız kesilse de bunlar arasındaki iletişim kesilmeyecektir. Çünkü bu cihazlar direktmen Gateway cihazımıza bağlı ama Wi-Fi ürünlerinde ise her parça direktmen modeme bağlıdır. Eğer modem interneti kesilir, elektriği kesilirse tüm iletişim kopacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu ürünlerle alakalı herhangi bir sorunuz olursa videonun yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Mümkün oldukça sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Takip edin, takipte kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.